Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu elimde gördüğünüz muhteşem güzellikteki güpürü andıran örgü modelini çalışacağız arkadaşlar. Şöyle ilk görüldüğünde acaba zor mu diye aklımızdan geçiyor. Benim de geçti. Ama iki sıradan oluşup inanılmaz kolay olduğunu birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar hemen ipimden bahsetmek istiyorum. İpim Alize Angora Gold pırıltılı şal ipi, simli olarak geçiyor. Ben sürekli pırıltılı diyorum. Ve kullandığım tığ numarası ise 2 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Şöyle yakından da özellikle göstermek istiyorum bu güzelliği sizlere. Bakar mısınız? Çok güzel. Daha önce hiçbir yerde görmedim. Şöyle YouTube'da gezinirken yabancı bir kanalda karşıma çıktı. Ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce ise minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de videoların devamlılığını sağlamış olursunuz. Lütfen videoların altına o güzel yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin diyorum. Ve hemen bu muhteşem modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, yine Alize Angora Gold simli şal ipiyle yapıyorum. Bu sefer pembe bir iple yapıyorum. Yine tığım 2 milimlik tığ ve zincirle başlıyorum. Arkadaşlar, zincirlerimi 10 ve katları şeklinde çekiyorum. 10 ve katları şeklinde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örün. Daha sonra artı 5. Ben şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 tane daha çekelim. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 ve katları şeklinde 30 tane zincir çektim. Artı 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. En son çektiğim zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Ve tırnağımla tuttuğum zincire batıp sık iğne ile sabitliyorum. Şu şekilde. Daha sonra artık 5 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra alttaki zinciri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincire sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Alttaki zinciri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. zincire battım. Sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuma gelmek üzereyim. Yine son olarak 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim ve en son zincire batıp sık iğne ile sabitliyorum ve ilk sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Ve hemen önümdeki boşluğa 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 halka arasındaki sık iğnem vardı. Hemen bakın. Şöyle tam ortaya batırdım. Sık iğne ile sabitledim. Burada
1, 2, 3 zincirim var. Hemen ilk modelimi buraya yapacağım. Tığın başını bir kez doladım. Aynı sık iğneye batırıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Yani 3 kere de kapatıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Ve hemen önümdeki trabzanın beline doluyorum. Ve bu trabzanın beline 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ikili trabzandan sonra yine aynı yere, hep aynı yere yapıyoruz arkadaşlar. Battım, başını dolamadan sık iğne ile kapattım. İlk yaprağımı yapmış oldum. 1, 2, 3 zincirle yükseldim ve yine aynı sık iğneye başını dolayarak batıyorum. Üçlü trabzan. Önce bir ilmek, sonra 2, 2. Bir zincir çekiyorum ve ikinci yaprağım için hemen önümdeki trabzanın beline dolayarak 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın şöyle, kafanız karışmasın. Hemen sık iğnem burada zaten. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada battım. Sık iğne ile ikinci yaprağı da sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve tığın başını dolayıp aynı yere batırıyorum hep. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Ve yine 6 tane ikili trabzan. Ve sonuncu, yani üçüncü yaprağımı da yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bu da 6. Evet. Yine bakın. Şöyle ortada zaten görünüyor sık iğne. Oraya sık iğne ile sabitledim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. 5 tane sık iğnemi yaptım. Hemen şu iki halkanın ortasındaki sık iğneye 3 tane yaprağımı yapmış oldum. Şimdi burada hemen yandaki halkaya geçiyorum. Yandaki halkanın içine 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şu ortadaki yine sık iğnenin tepesine battım. Bir sık iğne yaptım. Yandaki halkaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlk yaptığımızda sadece bir halkaydı. Artık sonuna kadar hep aralarda 2 halka olacak. Başlangıçta ve sonda tek halka, ama ortalarda 2 halkaya sık iğne yapıyoruz. Hemen önümdeki sık iğneye bakın, 2 halkanın ortasındaki sık iğneye battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine aynı işlemi yapıyorum. Üçlü trabzan, bir zincir, önümdeki trabzanın beline dolayarak 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar aynı sık iğneye battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar sık iğnenin içine batarak üçlü trabzan. Bir zincir. Ve hemen önümdeki trabzanın beline dolayarak 6 tane
ikili trabzan. 2 3 4 5 6. Yine sık iğneye batarak yaprağımı tutturuyorum sık iğne ile. 1 2 3 zincir, sık iğnenin içine battım, üçlü trabzan, bir zincir ve üçüncü yaprağımı yapıyorum. 6 tane ikili trabzan, 3 4 5 ve 6. Tekrar bakın, sık iğnem burada, sık iğneye battım, kapattım sık iğneyle. Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bakın ortalarda 2 tane halkamız var. Şimdi yine burada 2 halkaya sık iğne yapacağız. Önümdeki halkaya battım. 1 2 3 4 ve 5. Sık iğne tepesine batıyorum. Bir sık iğne. Hemen yandaki halkanın içine batıyorum. 5 tane sık iğne, 2 3 4 ve 5. Önümdeki sık iğne tepesine battım. Hemen buraya da bir çiçek yapıyorum. 1 2 3 tığın başını doladım, üçlü trabzan, bir zincir ve bu şekilde şu iki çiçeği nasıl yaptıysak arkadaşlar, bu çiçeği de aynı şekilde yapıyorum. 2 tanesine 5'er tane sık iğne ve buradaki çiçeği de yapıp hemen dönüyorum. Şöyle kafanızı karıştırmadan hemen bu çiçeği yaptım. Sonuna kadar yapmak istemedim kafanız karışır diye. Bakın 3. yaprağımı yaptım. Yine sık iğne bölümüne batırdım ve sabitledim. Yine 2 tane halkama da 5'er tane sık iğnemi yapıyorum. 3 4 5. 2 halka arasındaki sık iğnemi unutmuyorum. Oraya da battım, sık iğne yaptım. Hemen yanındaki halkaya batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen önümdeki sık iğne tepesine batıyorum ve hemen buraya çiçeğimi yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir, tığın başını doladım. Yine aynı sık iğnenin içine batıp, bakın aynı sık iğne dediğim yer tam şurası. Şuraya sürekli aynı yere batırıyorum. Bir zincir, beline dolayarak yapraklarımı yapıyorum. Şu son yaprağı da beraber yapalım. Kafanızın karışmasını istemem. 3 4 5 ve 6. Bakın aynı sık iğne dediğim yer, gösterdiğim yer. 1 2 3 aynı yere battım, üçlü trabzan, bir zincir, 6 tane ikili trabzan, beline dolayarak. İlk 2 tanesini zaten yavaş ördüğüm için şu anda biraz hızlandırdım elimi. Videonun uzamasını istemiyorum. Zaten bir üst sıradan sonra tamamen öğrenmiş olacaksınız. Kaç oldu? 2, 4, 6. Aynı yere battım. Sabitledim. Son yaprağımı yapacağım. 1, 2, 3. Batıyorum. Bir zincir. Ve devam ediyorum. İkili trabzanlarımı yapmaya.
2, 3, 4, 5, 6. Aynı sık iğneye battım. Sık iğne ile sabitledim. Bakın bir tane halkam kaldı. Halkamın içine 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle gösteriyorum. 4 tane çiçeğimiz var. Bakın şu şekilde. Evet. Şimdi 6 tane 7 tane tamamen size kalmış. Ben az öncekinde 6 zincir çektim ama 7 tam gelecek sanki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siz yine şöyle kontrol edin. Çok kasma yapmazsa daha az, daha çok çekebilirsiniz. O hiç önemli değil. Bakın. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya battım. Sık iğne ile sabitledim. Ve bundan sonra 5 zincir çekiyorum artık. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde sayıyorum. Şöyle şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam tepe noktası. Aslında saymaya da gerek yok. Ama ben yine de bu şekilde göstereyim. Siz nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada şöyle yine tepe noktasına battım. Hemen yanındaki çiçeğin de şöyle birleştiriyorum. Tepe noktasına batıyorum ve kapatıyorum. Bu çiçekleri şu şekilde birleştirmiş oldum. Ben bu şekilde gösteriyorum. Bir de bunu ilk sırada çiçek sırasında birleştirmeyi de göstereceğim. Bu şekilde birleştirdik. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Tam tepe noktasına battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Tepe noktasına batıyorum. Yaprakların kapatıyorum. Pardon. Bu son yaprakta yani 3. yaprağa battım. Karşıdaki ilk yaprağın tam tepe noktasına da batırıp ikisini birlikte kapatıyorum. Bakın şu şekilde birleştirmiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın sonuncu yaprakla karşıdaki ilk yaprağın arasından battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Tam tepe noktasına battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Son yaprağımın tepe noktasına batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Burada tığın başına bakın burada 7 tane zincir çekmiştik. Burada 1, 2, 3, 4 kez tığın başında oluyorum ve en son sık iğne tepesine battım. 1, 2, 3, 4, 5'li bir trabzan yaptım. Daha da kasarsa uzun yapabilirsiniz. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim ve ilk sıraya geri döndük arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Yapraklarımızı bu şekilde birleştirdik. Şimdi bir üst sırada yaprakları yaparken birleştirmeyi göstereceğim. Sizler tamamen nasıl isterseniz o şekilde yapabileceksiniz. Bakın modelimiz bu şekilde. Bir üst sırada hep sıra devamı. Şimdi burada yine çiçeklerimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle önümdeki boşluğa geçtim. 5 tane sık iğne. 2, 3, 4 ve 5. Hemen bakın yaprak dibi. Ortadaki yaprağın tam
Başındaki sık iğneye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım ve aynı sık iğnenin tepesine batıp üçlü trabzan. Bir zincir ve buraya yine çiçek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine aynı sık iğne tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. Çiçeğimiz aynı şekilde yapılıyor. 1, 2, 3. Aynı yere battım. Üçlü trabzan, bir zincir. 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanın beline dolayarak 3, 4, 5, 6. Aynı sık iğne tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Aynı sık iğneye batıp üçlü trabzan ve son yaprağımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Ve bu şekilde devam ediyorum. Üç, 4, 5 ve 6. Yine aynı sık iğneye battım. Sık iğne ile sabitledim. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki sık iğneye battım. Sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa yine 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bakın 2 tane boşluğa 5'er tane sık iğne yapmış oldum. Yani bir alttakinin aynısı, değişmiyor. Şimdi burada hemen önümdeki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Bakın bir alt sırada bu şekilde gösterdim. Bu şekilde de yaparsınız. Nasıl kolayınıza gidiyorsa. Bakın hemen burada en tepede trabzanın tepesindeki zincire battım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir daha çektim. Ve hemen bu ikili trabzanın beline dolayarak 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Bakın çiçekleri yaparken de aynı şekilde birleştirmiş oldum. Ben her iki şeyi de göstermek istedim sizlere. Siz hangisini tercih ederseniz onu yapabilirsiniz. Sık iğneye battım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Ve bu şekilde devam ediyorum. 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Aynı sık iğneye battım. Üçüncü yaprağımı yapıyorum. Çok kafanızı da karıştırmak istemiyorum ama iki yöntemi de göstermek istedim. Mesela böyle
yaparken bir yaprağı birleştirmeyi unuttunuz. Hemen alttaki yöntemi deneyerek hiç sökmek zorunda kalmazsınız. Özellikle onu da göstermek istedim. Evet, 4, 5 ve 6. Sık iğneyi tekrar batırdım. Yapraklarımı bitirdim. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle yaprakları yaparken birleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Burada yine önümdeki boşluğa 5 tane sık iğne. 2 3 4 5. Hemen önümdeki sık iğneye bir sık iğne. Yandaki boşluğa 5 tane sık iğne. 2 3 4 ve 5. Önümdeki sık iğne tepesine battım. Bir sık iğne yaptım. Buraya da bir çiçek. 3 zincir. Üçlü trabzan. Bir zincir ilmeği uzat. Hemen yandaki şöyle ilk trabzanın tepesine batırdım ve arasından ilmeği geçirdim. Bir zincir çektim ve trabzanımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, son çiçeğimi de yaptım. 6 tane ikili trabzanımı yaptım ve yine bakın ortadaki sık iğneye batıp sık iğne ile sabitliyorum. Bakın son boşluğum var. Yine oraya 5 tane sık iğne. 2 3 4 ve 5. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Artık sıranın devamı, ister sonradan yaprak aralarını birleştirin, isterseniz yaprakları, çiçekleri yaparken birleştirin. Tamamen size kalmış. Şimdi arkadaşlar ben şal yapacağım. Şuralar böyle mi kalacak? Başlangıç bu şekilde ama bitiş bu şekilde mi kalacak derseniz hemen onu da göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim, modelimi çevirdim. Yine aynı şekilde başlıyorum. Tepe noktasına battım, kapattım. 1 2 3 4 5. Tam yaprakların uç kısımlarını sabitliyorum. 1 2 3 4 5. Yine bir üst sıraya çıkmak için de aynı yöntemi kullanacağız. Bakın iki yaprak arasına batıyorum, sabitliyorum. 1 2 3 4 5 yaprak tepelerine 1 2 3 4 5 iki yaprak arası şöyle birleştirdiğimiz yapraklar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna gelmek üzereyim. 3 4 5 en son yaprağım. Bir sıraları çıkarken de aynı bu yöntemleri kullanıyoruz. 1 2 3 4 kez tığın başını doladım ve hemen bakın buradaki sık iğnelerin böyle en sonuncusuna battım. 2 2 ilmek kapatarak 5'li 6'lı trabzan yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim ve önümdeki boşluğa 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Önümdeki sık iğneye battım. Bir sık iğne yaptım. Şimdi devam edecekseniz buraya hemen bir çiçek yapıyorsunuz. Bunu öğrendik artık. Şimdi kapatmada tüm boşluklara 5'er tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki sık iğne tepelerine de birer tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Önümdeki sık iğneye battım, kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ederek yaparsak başlangıcımız ve
bitişimiz aynı şekilde olacaktır. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Ve modelimiz bu şekilde. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Ben şöyle daha net çiçekler belli olsun diye bu sırayı sık iğne ile bitirmedim. Böyle çiçeklerle bırakmıştım. Ama eğer tamamen şöyle sıranın sonuna geldiğinizde bu şekilde bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.